Güney Kafkasya serimizde daha önce Gürcistan ve Azerbaycan'ı incelemiştik. Bu bölümde ise bölgenin en dikkat çekici halklarından biri olan Ermenilere odaklanıyoruz. Ermenilerin genetik kökenini anlamak için önce yaşadıkları coğrafyaya bakmak gerekiyor. Çünkü Güney Kafkasya binlerce yıl boyunca göçlerin, ticaret yollarının ve farklı halkların kesiştiği önemli bir geçiş bölgesiydi. Bugün Ermeniler, Azerbaycan Türkleri ve Gürcüler farklı dillere ve kültürlere sahip olsalar da genetik araştırmalar bu halkların önemli ölçüde ortak bir geçmiş paylaştığını gösteriyor. Mitokondriyal DNA çalışmalarına göre Güney Kafkasya, İran ve Anadolu halklarının ortak kökenleri yaklaşık 40 ila 50 bin yıl öncesine uzanıyor. Yaklaşık 15 ila 18 bin yıl önce iklimin ısınması ile birlikte bölgede yeni bir nüfus genişlemesi başladı. Anadolu topluluklarının İran ve Kafkasya'dan ayrışması yaklaşık 11 ila 17 bin yıl öncesine. Güney Kafkasya halklarının ise kendi iç farklılaşmaları yaklaşık 6 ila 11 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu nedenle günümüzde Ermeniler, Azerbaycanlılar ve Gürcüler farklı dil ailelerine mensup olsa da genetik olarak birbirlerine sanıldığından daha yakınlar. Ancak Ermenileri farklı kılan önemli bir özellik var. Araştırmalar onların yalnızca Kafkasya ile değil, Anadolu ve Kuzey Mezopotamya toplumlarıyla da güçlü genetik bağlar taşıdığını gösteriyor. Dahası Ermeniler dünya genetik literatüründe en çok incelenen topluluklardan biri. Bunun nedeni geç Tunç çağından sonra genetik yapılarının büyük ölçüde korunmuş olması. Bu sayede araştırmacılar Ermenileri antik Yakın Doğu'nun genetik geçmişini anlamak için önemli bir referans topluluk olarak görüyor. Peki, bugünkü Ermenilerin genetik yapısının ne kadarı Kafkasya'dan, ne kadarı Anadolu'dan ve ne kadarı binlerce yıl önce yaşamış antik halklardan geliyor? Ermenilerin kökeni yalnızca bir halkın geçmişini değil, Hint-Avrupa dillerinin yayılışını ve Tunç çağının nüfus hareketlerini anlamak açısından da önemlidir. Aşağıda kaynaklar bölümünde linklerini verdiğim modern genetik çalışmaların ortaya koyduğu tablo şu. Ermeniler tek bir halkın değil, binlerce yıl süren göçlerin, karışımların ve kültürel dönüşümlerin ürünüdür. Bugünkü Ermeni genetik yapısının temelleri büyük ölçüde M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasındaki Tunç çağında atıldı. Bu dönemde Güney Kafkasya, Anadolu, İran ve Kuzey Mezopotamya'dan gelen topluluklar Ermeni platosunda bir araya geldi. M.Ö. 1200 civarında yaşanan Geç Tunç Çağı çöküşü adı verilen dönem ise Ermeni etnogenezinde önemli bir dönüm noktası oldu. Hitit İmparatorluğu çöktü, bu yüzden ticaret ağları dağıldı ve bölgede büyük değişimler yaşandı. İlginç olan Ermeni genomunda görülen büyük dış karışım sinyallerinin de yaklaşık olarak bu dönemde sona ermesidir. Yani sonraki yüzyıllarda Ermenilerin diğer halklarla teması devam etse de Ermeni genomu üzerinde büyük ölçekli bir değişim olmadı. Neyse, Ermenilerin kökenini anlamak için dillerine de bakmak gerekiyor. Ermenice Hint-Avrupa dil ailesine ait olmasına rağmen kendi başına bağımsız bir daldır. Bu durum Ermenistan'ın Anadolu, Kafkasya ve Pontus Hazar bozkırlarının kesişim noktasında bulunmasıyla ilişkilendirilmektedir. Ermenice'nin Yunanca ve Arnavutça ile paylaştığı bazı özellikler ise çok eski bağlantılara işaret eder. Peki, Ermenice bu bölgeye dışarıdan mı geldi yoksa çok daha eski dönemlerden beri burada mı konuşuluyordu? Bu konuda birkaç hipotez ileri sürülüyor. Hayasa hipotezine göre Ermenilerin ataları Hitit kaynaklarında geçen Hayasa-Azzi Konfederasyonu ile bağlantılıydı. Bu görüş Ermenilerin Ermeni platosunun kadim halklarından biri olduğu ve Hay adının Hayasa isminden türediğini savunmaktadır. Ancak dil bilimsel veriler Ermenice'nin Hititçe ve Luvice'den çok Yunanca, Frikçe ve bazı Hint-İran dilleriyle yakınlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca Ermenice'de çok sayıda Hurri ve Urartu kökenli kelime bulunması bu halklarla uzun süreli etkileşime işaret ediyor.
İkinci önemli hipotez Muşki veya Frig kökenli göç teorisidir. Bu görüşe göre Proto-Ermenice konuşan topluluklar M.Ö. 1200'lerden sonra Balkanlar ve Anadolu üzerinden doğuya doğru ilerleyerek Hint-Avrupalı bir grubun bu bölgeye yerleşmesini sağladı. Asur kaynaklarında Muşki olarak geçen bu topluluklar zamanla Hurriler, Luviler ve Urartularla kaynaşarak ortak bir Ermeni kimliğinin oluşmasına katkı sağladı. Üçüncü teoriye geçiyorum. Son olarak yakın zamanda öne çıkan Etyuni hipotezi. Genetik, arkeoloji ve tarihsel verileri bir araya getiriyor. Bu modele göre milattan önce 3. bin yılda Pontus Hazar bozkırlarından yani bugünkü Ukrayna ve Güney Rusya'dan gelen bazı Hint-Avrupa kökenli topluluklar Urartu kaynaklarında Etyuni olarak anılan bölgeye yerleşti. Bunların taşıdığı bozkır kökenli genetik miras günümüz Ermenilerinde hala büyük oranda görülebilmektedir. Urartu krallığının sürgün ve iskan politikaları da bu nüfusun Ermeni platosu boyunca yayılmasına yardımcı olmuş olabilir. Bu nedenle Etyuni hipotezi günümüzde en çok tartışılan modellerden biridir. Geçmişte savunulan Balkan teorisi kökeni teorisi ise antik DNA çalışmalarıyla büyük ölçüde zayıflamıştır. Modern ve antik Ermeni örnekleri Balkan topluluklarından belirgin şekilde ayrılmakta. Ayrıca büyük ölçekli bir Balkan göçüne dair de genetik bir kanıt bulunamamaktadır. Sonuç olarak bugünkü veriler Ermeni halkının tek bir kaynaktan değil, Hurri, Urartu ve Anadolu'nun yerli topluluklarıyla Tunç Çağı ve sonrasında bölgeye gelen Hint-Avrupa dilli grupların uzun süre kaynaşmasından ortaya çıktığını göstermektedir. Peki, Urartu Krallığı yıkıldıktan sonra Urartulara ne oldu? Uzun yıllar bazı tarihçiler Urartu Devleti'nin çöküşüyle birlikte Urartuların da tarih sahnesinden silindiğini düşündü. Ancak tarihsel kayıtlar ve sonraki genetik araştırmalar farklı bir tabloyu ortaya koydu. Bugünkü verilere göre Urartular ortadan kaybolmadı. Büyük ölçüde daha sonra oluşacak Ermeni halkın içinde eridiler. Bu nedenle birçok araştırmacı Urartuları Ermeni etnogenezinin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor. Ermeniler dillerinin önemli bir bölümünü Hint-Avrupa kökenli Proto-Ermeni topluluklardan almış olabilir. Ancak nüfus ve genetik miras açısından bakıldığında Urartu halkının katkısı oldukça büyüktür. Milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda Urartu devleti çöktüğünde bölgede siyasi bir boşluk oluştu. Fakat bu süreç ani bir kopuştan çok yavaş yavaş bir etnik dönüşümdü. Urartu halkı uzun süre kendi dilini kullanırken aynı zamanda Ermeniceyi de benimsedi. Geçiş döneminde muhtemelen çift dillilik yaygındı ve zamanla Ermenice ortak iletişim dili haline geldi. Bu dönüşümün önemli kanıtlarından biri olarak Pers kralı 1. Darius'un Behustun yazıtı gösterilir. Yazıtın bazı bölümlerinde aynı bölge için Ermenistan adı olarak kullanılırken Akkadca versiyonda hala Urartu adı kullanılmaktadır. Bu durum iki kimliğin uzun süre birbirinin devamı olarak görüldüğünü düşündürür. Bu dönüşümde Urartu kurallarının sürgün ve iskan politikaları da etkili olmuştur. Fethedilen bölgedeki nüfuslar sık sık yer değiştiriliyor, farklı topluluklar imparatorluğun çeşitli bölgelerine dağıtılıyordu. Özellikle kuzeydeki Etyuni bölgesinden getirilen gruplar da bu konuda önemli bir rol oynadı. Bu hareketlilik daha önce birbirinden ayrılmış toplulukların karışmasını sağladı ve Ermeni platosu genelinde ortak bir gen havuzunun oluşmasına katkıda bulundu. Sonraki yıllardaki antik DNA çalışmaları Etyuni bölgesinin Ermeni etnogenezinde özel bir yere sahip olabileceğini gösteriyor. Urartu kaynaklarında adı geçen Etyuni günümüz Ermenistan'ın önemli bir bölümünü kapsıyordu. Araştırmalar burada yaşayan toplulukların bozkır kökenli Hint-Avrupa unsurlarıyla yerel Kafkas ve Yakın Doğu halklarının karışımından oluştuğunu düşündürüyor. Urartu dönemindeki nüfus hareketleri sayesinde bu topluluklar plato boyunca yayıldı ve diğer halklarla kaynaştı. Antik DNA çalışmaları Urartu'nun son dönemlerinden elde edilen bazı örneklerle günümüz Ermeniler arasında belirgin bir genetik süreklilik olduğunu da gösteriyor. Elbette modern Ermeniler yalnızca Urartuların torunları değil. Gen havuzunda Etyuni topluluklarının, eski Kafkas halklarının, Anadolu kökenli nüfusların ve Tunç Çağı boyunca bölgeye gelen farklı grupların izleri de bulunur. Ancak genel tablo
Urartu sonrası dönemde şekillenen genetik yapının günümüze kadar büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor. Urartuların mirası yalnızca genetikte değil, dilde de yaşamaya devam ediyor. Modern Ermenice'de yüzü aşkın Hurri ve Urartu kökenli kelime bulunuyor. Örneğin Hovit ya da Ovit yani vadi, Erkir yani ülke kelimeleri Urartucadan gelir. Hınzor yani elma ve işte Uht yani deve ise Hurri kökenlidir. Bu gibi pek çok kelime Ermenice'nin köklü Hurri Urartu kültür çevresi içinde geliştiğini gösteriyor. Dil bilimciler bazen halkların geçmişine tanrı isimleri üzerinden de ulaşabiliyor. Bazı araştırmacılar Urartu'nun fırtına tanrısı Teişeba adında Hint-Avrupa kökenli unsurlar bulunabileceğini öne sürüyor. Benzer şekilde güneş tanrısı Shivini'nin adı da bazı çalışmalarda Hititçe ve daha eski Hint-Avrupa kökleriyle ilişkilendiriliyor. Bu görüşler kesin kabul edilmiş teoriler değil. Ancak Ermeni platosunun yalnızca halkların değil, dillerin ve inançların da buluşma noktasını olduğunu gösterme açısından dikkat çekici. Sonuçta Urartu devleti yıkıldığında ortadan kaybolan bir halk değil, dönüşerek yeni bir kimliğe evrilen bir toplum görüyoruz. Urartular, Etuini toplulukları, Hurriler ve Proto-Ermeniler yüzyıllar boyunca kaynaşarak zamanla Ermeni adıyla anılan halkın oluşumuna katkı sağladı. Ermeni geleneklerinde önemli bir yer tutan Togarma evi anlatısına da kısaca değineyim. İncil'de geçen Bet Togarmah ve Hayk efsanesiyle ilişkilendirilen bu gelenek Ermeni tarih yazımında ilk siyasi birlik ve ilk hanedanla bağlantılı kabul edilir. Urartu devletinin çöküşünden sonra Ermenice konuşan toplulukların güç kazanması ve Ermenice'nin bölgenin önemli dillerinden biri haline gelmesi Ermeni kimliğinin oluşum sürecini yansıtır. Bu nedenle Togarma evi doğrudan genetik bir anlatı olarak değil de Ermeni kimliğinin ortaya çıkışını simgeleyen tarihsel bir sembol olarak görülmelidir. Şimdi daha derine inelim. Modern Ermenilerin genetik yapısını anlamak için yaklaşık 5000 yıl öncesine Tunç çağının başlarına gitmemiz gerekiyor. Çünkü bugünkü Ermeni gen havuzunun temel bileşenleri büyük ölçüde bu dönemde şekillendi. Ermeni platosunun ilk büyük Tunç çağı kültürü Kura Aras kültürüydü. Milattan önce 3500 ila 2500 yılları arasında Güney Kafkasya'dan Doğu Anadolu'ya kadar yayılan bu toplum ağırlıklı olarak çiftçi ve hayvancı topluluklardan oluşuyordu. Genetik açıdan bu insanlar büyük ölçüde Kafkas avcı toplayıcılığı ile Neolitik yakın doğu çiftçilerinin torunlarıydı. Y kromozomlarında en yaygın haplogruplar J1, J2 ve G2 idi. Milattan önce 2500 civarında Pontus Hazar bozkırlarından yani bugünkü Ukrayna ve Güney Rusya'dan gelen yeni topluluklar Güney Kafkasya'ya ulaşmaya başladı. Eski programlarımda Yamnaya adıyla anılan bu topluluklardan uzun uzun bahsetmiştik. Yamnaya insanları tekerlekli arabaları kullanan, atı evcilleştiren, yarı göçebe hayvancılık yapan bir toplumdu. Ölülerini kurgan adı verilen toprak tümülüsleri yani yığma mezarlara gömerlerdi. Bugün dil bilimciler ve genetikçiler Hint-Avrupa dil ailesinin dünyaya yayılmasındaki ana aktörün Yamnaya göçleri olduğunda hemfikir. Sonuçta Yamnaya göçleriyle birlikte yeni genetik unsurların yanı sıra atlı çobanlık, kurgan mezarları ve Hint-Avrupa dilleri de bölgeye geldi. Bu dönemde özellikle iki baba soyu öne çıkıyordu. Birincisi Avrupa ve Batı Asya'nın en baskın baba soylarından biri olan R1b M269. Özellikle Yamnaya bozkır popülasyonunun doğu kanadını karakterize eden Z2103 kolu ki bugün bile modern Ermeni erkeklerinde yüksek oranlarda %25 ila 30 civarında bulunan bir baba soyadlıdır. İkincisi buzul çağından beri Avrupa'da olan yerel avcı toplayıcılarla ilişkilendirilen I2 haplogrubu. Antik dönemden miras kalan bu haplogrubun günümüz Ermenilerinde en sık rastlanılan spesifik alt dalı I2Y16-649'dur. Yamnaya toplulukları bozkırdan batıya ve güneye doğru yayılırken Avrupa'daki bu yerel unsurlarla, yerel avcı toplayıcılarla karıştılar ve onları da bünyelerine aldılar. Dolayısıyla Ermenistan'a ulaşan göç dalgasında R1b'nin yanı sıra I2 taşıyan bireylerin de bulunması tarihsel akışla uyumludur. Tunç çağı boyunca bu haplogruplar bölgede hızla yayılmaya başladı.
Bozkır etkisinin en güçlü hissedildiği bölgelerden biri daha sonra Urartu kaynaklarında Eti-Uni adıyla anılacak olan Kuzey ve Doğu Ermenistan'dı. Antik DNA çalışmaları burada yaşayan erkeklerin 3'ünün R1b ve I2 gibi bozkır kökenli baba soyları taşıdığını gösteriyor. Bu durum yalnızca genetik değil, kültürel bir dönüşüme de işaret ediyor. Birçok araştırmacıya göre Proto-Ermenice'nin yayılması bu süreçle bağlantılıydı. Orta Tunç çağındaki Sevan Artşak kültüründe I2 haplogrubu olağanüstü yüksek oranlara ulaştı. Aynı mirasın izleri bugün bile tarihi Gardıman bölgesinde görülebilmekte. Geç Tunç çağında ortaya çıkan Lichaşen Metsamor kültürüyle birlikte yerleşimler büyüdü, nüfus arttı ve kültürel birlik güçlendi. Genetik veriler baba soylarının yaklaşık 3'ünün hala R1 ve I2 gibi bozkır kökenli haplogruplardan oluştuğunu gösteriyordu. Ancak Ermeni gen havuzu yalnızca Kafkas ve bozkır kökenlerden oluşmaz. Tunç çağının sonlarına doğru güneyden yani Levant'tan yeni bir genetik katkı gelmeye başladı. Genetik analizler modern Ermenilerin genomunda önemli miktarda Levant kökenli yani bugünkü Lübnan, Suriye ve çevresinin mirasının bulunduğunu gösteriyor. Bu katkı büyük olasılıkla tek bir göçten değil, yüzyıllar boyunca yavaş yavaş süren nüfus hareketlerinden kaynaklandı. Araştırmalar bu genetik akışın modern Ermeni genetik havuzunun yaklaşık 1/3 ila yarısı arasında değişen bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Dağlık doğu bölgelerinde Levant etkisi daha düşük gözüküyor. Güney ve batı bölgelerinde ise daha yüksek. Sonuçta modern Ermeni genomu 3 ana kaynağın birleşmesinden oluşuyor. Birincisi Kura-Aras kültürünün yerli Kafkas ve Yakın Doğu kökenli halkları. İkincisi Tunç çağında gelen Hint-Avrupa kökenli bozkır toplulukları. Üçüncüsü ise bu son olarak gelen Levant kökenli yani Suriye, Filistin, Lübnan civarından gelen yerel unsurlar. Bugünkü Ermeni gen havuzu bu üç bileşenin binlerce yıl boyunca kaynaşmasının ürünü. Dikkat çekici olan ise bu karışımın büyük bölümünün Tunç ve Demir çağında gerçekleşmiş olması. Sonraki yaklaşık 3000 yıl boyunca genetik yapı görece istikrarlı olarak kalıyor. Yakın Doğu'nun tarihi büyük göçler, istilalar ve nüfus hareketleriyle şekillendi. Arap fetihleri, Türk göçleri, Moğol istilaları ve daha birçok olay bölgenin genetik haritasını defalarca değiştirdi. Buna rağmen Ermeniler genetik sürekliliğini nispeten güçlü koruyan topluluklardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu durumun da kökeni demin söylediğim gibi yaklaşık 3200 yıl öncesine uzanıyor. Az önce söylediğim gibi M.Ö. 1200 civarında Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu dünyası büyük bir kriz yaşadı. Tarihçilerin geç Tunç çağı çöküşü dediği bu dönemde Hitit İmparatorluğu çöktü. Şehirler terk edildi. Ticaret ağları dağıldı. Antik DNA çalışmaları Ermeni platosunda Tunç çağı boyunca devam eden büyük ölçekli genetik karışımların bu dönemden sonra sona erdiğini gösteriyor. Modern Ermeni gen havuzunun temel bileşenleri artık oluşmuştu ve sonraki dış katkılar daha sınırlı kaldı. Bunun ilk nedeni coğrafya. Ermeni platosunun yüksek dağları ve derin vadileri bölgeyi doğal bir koruma alanına dönüştürdü. Ancak 3000 yıllık genetik süreklilik yalnızca coğrafyayla açıklanamaz. Asıl belirleyici unsur güçlü kültürel kimlikti. Ermenice Hint-Avrupa dil ailesinin bağımsız bir kolu olarak varlığını sürdürdü. 5. yüzyılda Mesrop Maştots tarafından geliştirilen Ermeni alfabesi ise bu kimliği daha da sağlamlaştırdı. Farklı devletlerin egemenliği altında yaşasalar da ortak bir Ermeni bilinci korunabildi. Bu süreçte Ermeni Apostolik Kilisesi de merkezi bir rol oynadı. Ermeniler milattan sonra 301 yılında Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk halk olarak bilinir. Kilise zamanla yalnızca dini değil, eğitim, kültür ve toplumsal dayanışmanın da merkezi haline geldi. Benzer bir durum Yahudiler, Süryaniler ve bazı Lübnanlı Hristiyan topluluklarda da görülüyor. Burada ilginç bir ayrıntı daha var. Ermeni geleneğine göre ülkenin kuruluşu efsanevi ata Hayk'ın Babil kralı Bel'i yenmesine dayanır ve geleneksel olarak M.Ö. 2492 yılına tarihlenir. Elbette bu efsane tarihsel olarak doğrulanmış bir şey değil. Ancak genetik çalışmalar
modern Ermeni gen havuzunu oluşturan büyük karışımların büyük ölçekte M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Yani Ermeni kolektif hafızasında yer alan kuruluş dönemi ile genetik verilerin işaret ettiği etnogenez dönemi kabaca aynı zaman aralığına denk geliyor. Bu durum efsaneyi kanıtlamaz. Ancak toplumsal hafızanın bazen çok eski tarihsel süreçlerin izlerini koruyabileceğini de düşündürüyor. İlk programlarda detaylı olarak anlattım. Ancak konuya yabancı olanlar veya ilk kez bizi izleyenler için kısaca yeniden özetleyeyim. Araştırmacılar geçmiş nüfus hareketlerini anlamak için iki temel genetik sistemi inceliyorlar. 1. Y kromozomu yani baba soyları. 2. Mitokondriyal DNA yani anne soyları. Ermeniler üzerinde yapılan Y kromozomu çalışmaları erkek soylarında yaklaşık 4800 yıl önce belirgin bir nüfus büyümesi yaşandığını gösteriyor. Bu tarih erken Tunç çağına ve Kura-Aras kültürünün yükseliş dönemine denk geliyor. Aynı dönemde yerleşim sayılarındaki artış da arkeolojik olarak görülüyor. Yani genetik ve arkeoloji aynı tabloyu işaret ediyor. Tunç çağı boyunca Ermeni platosunun nüfusu hızla büyüdü. Bugün Ermeni erkekler üzerinde yapılan geniş ölçekli Y kromozom çalışmalarının ortalamalarına dayanan yaklaşık değerleri vermek gerekirse R1b haplogrubu %25 ila %35 oranında. Bu soy ağacı R1b, R1b M269, R1bL23, R1bZ 2103 şeklinde aşağı doğru dallanıyor. Bu soy hattı özellikle R1b Z2103 Ermenistan'da söylediğim gibi %25 ila 35 gibi büyük bir oranda görülürken Türkiye'de bu kol yani R1b Z2103 %8 ila %12 oranında görülüyor. Türkiye'de yalnız R1b'nin Batı Avrupa'ya özgü başka kolları var. Balkanlar sayesinde mesela L51 gibi onlar da %2.2 ila 5 oranında Türkiye'de görülüyor. Bununla karşılık Ermenistan'da R2 haplogrubu %1 ila 5 oranında görülürken Türkiye'de çok nadir. Bunlar tabii kesin rakamlar değil. Düşük örneklemli çalışmalara dayanan oranlar. Yani sadece fikir versin diye söylüyorum. Devam ediyorum. Ermenistan'da J2, özellikle J2A %20 ila 30. J1 %8 ila 12. T %2 ila 6. I2 %1 ila 5 ki bunlar da Türkiye'de neredeyse aynı oranlarda. Bunun dışında G2A, Ermenistan'dan bahsediyorum. G2A %8 ila 12, E1B, %5 ila 10, R1A %3 ila 8 ve diğer haplogruplar Q, L, C ve N %2'nin altında görülüyorlar. Bu son saydıklarım tümü Türkiye'de çok daha yüksek oranlarda rastlanıyor. Mitokondriyal DNA analizlerine yani anne soyadlarına bakarsak Ermenilerin, Gürcülerin, Azerbaycanlıların, Türklerin ve İranlıların büyük ölçüde Batı Avrasya kökenli anne soylarını ortak taşıdığını gösteriyor. Ermenistan'da en yaygın haplogruplar şunlar. H %42.8, U %15.9, JT %15.2, HV %9.7, N1 %7.6, X %4.8, N2 %4.1. Bu nedenle Ermeniler anne soyları açısından komşularından tamamen ayrışmış durumda değil. Ancak bazı ayrıntılar dikkat çekici. Mesela Güney Kafkasya'nın en belirgin mtDNA, mitokondriyal DNA işaretlerinden biri U haplogrubu. Bu Gürcülerde %28.6, Ermenilerde %26.7, Azerbaycanlılarda %26.7, Türklerde yani Türkiye Türklerinde %24.1, İranlarda %13.3 oranında görülüyor. Bir diğer önemli haplogrup ise Kafkasya için X. Avrasya'nın çoğunda düşük oranlarda görülmesine rağmen aşağıdaki kaynaklar bölümünde linkini verdiğim akademik çalışmada yalnızca Güney Kafkasya topluluklarında tespit edilmiş. Ermenilerde %10, Gürcülerde %7.1, Azerbaycanlılar %6.7. Bu tablo dil farklılıklarına rağmen Güney Kafkasya halklarının ortak ve eski bir genetik mirası paylaştığını gösteriyor. Mitokondriyal DNA yakın dönem göçlerinde yansıtıyor. Eski programlarda belirttiğim gibi Orta ve Doğu Asya'da yaygın olan anne soyadları A, C, D ve F haplogrupları Gürcülerde ve Ermenistanlarda değil, yalnızca Türkler ve Azerbaycanlılarda görülüyor. Bu haplogrupların Ermenilerde, Gürcülerde ve İranlılarda bulunmaması araştırmacılar tarafından 11. yüzyıldan sonra gerçekleşen Oğuz göçlerinin genetik izi olarak değerlendiriliyor.
Daha da ilginç Ermenilere özgü anne soyları tabii. Araştırmacılar yalnızca Ermenilerde görülen 145 farklı mtDNA dizilimi ve bunlara ait 54 alt grup tanımlıyor. Bu alt grupların yaklaşık %70'i son 3000 yıl içinde ortaya çıkmış görünüyor. Bu durum büyük dış göçlerden çok uzun süre kendi içinde kalan bir nüfusun zamanla yeni genetik dallar geliştirdiğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle Ermenilere özgü anne soyları, mtDNA alt grupları genetik izolasyonun doğrudan izleri. Y-DNA yani baba soyları ve mtDNA anne soyları birlikte derlendiğinde ortaya çıkan tablo şöyle. Baba soyları Tunç çağındaki nüfus büyümesini ve bozkır kökenli etkileri gösterirken anne soyları Güney Kafkasya'nın eski mirasını ve uzun süreli genetik sürekliliği ortaya koyuyor. Ermenistan'da yaklaşık 3 milyon, tüm dünyada tahmini 7 ila 10 milyon arası Ermeni yaşıyor. Özellikle Ermenistan Ermenileri genellikle genetik açıdan homojen bir halk olarak kabul ediliyor. Ancak dağlık coğrafya, göçler ve komşu halklarla ilişkiler bazı bölgelerde farklı genetik özelliklerin ortaya çıkmasına yol açmış. Buna rağmen Ermeni alt gruplar arasındaki farklılık son derece düşüktür. Mitokondriyal DNA çalışmalarında ölçülen farklılaşma oranı yaklaşık %0,3'tür. Yani bölgesel farklılıklara rağmen ortak köken Ermenistan'da son derece güçlüdür. Genetik analizlerde en belirgin farklılaşma Batı Ermeni topluluklarında görülür. Çünkü çoğu Ermeni grubu Batı Asya halklarıyla aynı genetik kümede yer alırken bazı Batı Ermeni örnekleri Avrupa popülasyonlarına doğru hafif bir kayma gösterir. Ayrıca Avrupa'da yaygın olan bazı H haplo grubu alt dalları yalnızca Batı Ermenilerine tespit edilmiştir. Doğu Ermenilerinde yoktur. Bunun nedeni büyük olasılıkla Anadolu, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'de kurulan yoğun tarihsel temaslardır. Birbirine en yakın Ermeni toplumları Ararat Vadisi ve geçmişte Van Gölü çevresinde yaşayan topluluklardır. Ortak bir genetik miras paylaşırlar ancak Ararat Vadisi'nde çeşitlilik birazcık daha düşüktür. Bunun nedeni muhtemelen çevredeki dağların gen akışını sınırlandırmış olmasıdır. En dikkat çekici örneklerden biri de Gardman'dır. Y kromozomu analizleri Gardman nüfusunun İran topluluklarına diğer Ermeni gruplardan daha yakın olduğunu göstermektedir. Tarihi Gardman'ın İran kültür alanıyla uzun süre temas halinde olması bu durumu açıklamaktadır. Bu Gardmanların Ermeni olmadığı anlamına gelmez. Ancak Ermeni gen havuzuna eklenen İran etkisi taşıdıklarını göstermektedir. Osmanlı döneminde Sasun ve Hemşin'den göç eden Ermeni toplulukları da genetik açıdan diğer Ermenilerden önemli bir şekilde farklıdır. Bu durum farklı halklarla karışım veya uzun süre izolasyon ile açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle Sasun'da belirgin bir genetik darboğaz yaşanmış, nüfusun küçülmesiyle bazı ailelerin soyları baskın hale gelmiştir. Bilim insanlarının genetik sürüklenme dediği süreç Sasunların farklı görünmesinin başlıca nedenidir. Modern genom çalışmaları ayrıca Sasunların Asur kökenli olduğu yönündeki eski iddiaları desteklememektedir. Sasunların Asur kökenli olduğu iddiası 5. yüzyıl tarihçisi Moses Horenatsi'nin Sasun prenslerini Asur kralı Sanherib'in soyuna bağlayan anlatılarına dayanıyordu. Ancak D istatistikleri, FST analizleri ve admixture modelleri Sasunların diğer Ermeni topluluklarıyla aynı temel genetik havuzu paylaştığını göstermektedir. Önemli bir Asur gen akışı olsaydı bunun genetik testlerde görülmesi beklenirdi. Ancak böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Araştırmalar Kuzey Kafkasya halklarına diğer Ermeni gruplarına göre biraz daha yakın görünen Sasunların farklı görünmesinin nedeninin Asur kökeni değil, uzun süreli izolasyon, küçük nüfus büyüklüğü ve genetik sürüklenme olduğunu düşündürmektedir. Sasun örneği büyük bir dış göçten çok kapalı kalan bir topluluğun zamanla nasıl farklılaşabileceğini göstermektedir. Doğu Ermenileri ise dış gen akışından en az etkilenen grup olarak kabul edilir. Demir çağında Levant'tan gelen genetik katkı Ermeni nüfusunun yaklaşık %45'e ulaşırken Doğu Ermenilerinde yaklaşık %28 civarındadır. Yani oldukça düşüktür. Dağlık coğrafyada bu farklılığın en önemli sebebidir. Ermenileri genetik açıdan ilginç kılan şey sahip oldukları bileşenden çok bunları uzun süre koruyabilmiş olmalarıdır. Aynı coğrafyadaki birçok toplum son birkaç bin yılda yeni göçlerle önemli ölçüde değişirken
Ermeniler geç Tunç çağından sonra daha sınırlı dış gen akışına maruz kalmıştır. Örneğin Anadolu Türklerinde yaklaşık 800 yıl önce başlayan Türk göçleriyle bağlantılı Doğu Avrasya katkısı önemli oranda tespit edilmektedir. Levant'taki Suriyeliler, Filistinler ve Ürdünlüler de Orta Çağ dönemine ait Sahra altı Afrika kökenli gen akışları görülmektedir. Ermenilerde ise benzer ölçekte yakın dönemli dış karışım sinyalleri oldukça zayıftır. Genetik haritalarda Ermeniler ne tam Avrupa ne de tam Orta Doğu toplulukları içinde yer alırlar. Kafkasya, Anadolu, İran ve Levant arasında bir geçiş konumundadırlar. Otozomal DNA ve mtDNA analizleri Ermenilerin İranlılar, Gürcüler, Azerbaycanlılar, Anadolu halkları ve Lübnanlılarla önemli ölçüde ortak köken paylaştığını göstermektedir. Aynı zamanda Avrupa ile de eski bağlantılar taşırlar. Tunç Çağı Bozkır kültürüyle ilişkilendirilen R1 ve I2 YDNA haplogrupları demin söylemiştim. Bunun en önemli örnekleri. Mitokondriyal DNA çalışmalarında ise İspanyollar, Sardinyalılar, Sicilyalılar, Yunanlılar ve İtalyanlarla ortak atalardan gelen bazı alt gruplar tespit edilmiştir. Gardman ve Van Gölü çevresindeki bazı örneklerde Batı Avrupa toplumlarında görülen nadir genetik mikro varyantlara da rastlanmıştır. Bu durum Ermenilerin Avrupa kökenli olduğunu göstermez. Avrupa ile Kafkasya arasındaki eski genetik bağlantıların günümüze kadar ulaştığını gösterir. Araştırmalar ayrıca birçok Ermeni alt popülasyonda İran ve Levant kökenli katkıların yanında Balkan bağlantılı bileşenler bulunduğunu da ortaya koymaktadır. Ancak bu etki tek bir göçün sonucu değil, Tunç çağından Orta Çağ'a kadar süren çok sayıda nüfus hareketinin birikimidir diyebiliriz. Genel tabloya bakıldığında Ermeniler, Kafkasya, Anadolu, İran, Levant ve Avrupa arasında gerçekleşen eski nüfus hareketlerinin ortak ürünüdür. Onları farklı kılan ise bu karmaşık genetik mirası uzun süre yaklaşık 3000 yıl boyunca görece az değişimle koruyabilmiş olmalarıdır. Yaklaşık 3000 yıl boyunca büyük ölçüde ortak bir gen havuzunu paylaşan Ermenilerde belirgin ayrışma Osmanlı-Safevi savaşları döneminde başlamıştır. Bağlantı dengesi yani LD analizleri bu ayrışmanın yaklaşık 450 ila 575 yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Ermenilerin yaşadığı toprakların Osmanlı ve Safevi imparatorlukları arasında bölünmesi Ermeni nüfusunun zamanla iki ana genetik kümeye ayrılmasına yol açtı. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaşamış Ermeniler birinci kümeyi oluştururken günümüz Ermenistan Cumhuriyeti nüfusunun yaklaşık %57'si ikinci kümede, %33'ü ise birinci kümede yer almaktadır. Bu durumun önemli nedenlerinden biri 1915 sonrasında Türkiye Ermenilerinin önemli bir bölümünün Ermenistan'a göç etmiş olmasıdır. Genetik analizler Lübnan başta olmak üzere birçok diaspora topluluğunun büyük ölçüde Anadolu Ermenileri kökenli yani birinci kümeden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle diaspora Ermenileri ile Anadolu Ermenileri çoğunlukla aynı genetik kümede, birinci kümede yer alır. Aşağıda linkini verdiğim akademik araştırmalardan birinde Londra'daki Ermeni diasporası ilk bakışta farklı görünse de bunun temel nedeni genetik değil, örneklem yapısıdır. Örneklerin %97'si Anadolu ve İran Ermenileri kökenlidir. Ararat, Sünik ve Kuzey bölgeleri çok sınırlı tespit edilmiştir. Bu nedenle bazı analizlerde Ermeni nüfus büyümesinin başlangıcı ana popülasyonda yaklaşık 4800 yıl önce hesaplanırken Londra'daki örneklerde 27.500 yıl öncesine kadar çıkabilmektedir. Araştırmada Londra'daki İran Ermenileri ile Ermenistan'dakiler arasında istatistiksel açıdan çok önemli bir genetik fark P eşittir 0.005 tespit edilmiştir. Bu farkın temel nedeni ana popülasyonda yaklaşık %25 gibi yüksek oranda görülen iki spesifik genetik işaretin haplogrup 2, haplogrup 64 ve haplogrup 21, haplogrup 220 Londra'daki göçmen grupta hiç bulunmamasıdır. Bulgular Londra diasporasını kuran ilk göçmen topluluğun ana kitlenin genetik yapısını tam olarak taşımayan sınırlı bir gruptan oluştuğuna işaret etmektedir. Bu çalışmada önemli bir noktayı göstermektedir. Diaspora toplulukları köken aldıkları toplumun genetik çeşitliliğini her zaman tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle genetik araştırmalarda örneklerin hangi bölgeden seçildiği çok büyük önem taşır. Şimdi geçen aylarda adına program yaptığımız eski bir dosta geliyoruz. En eski hemşerimiz olduğu için bir çeşit saygı duruşu gibi yerli yersiz anıyorum. Artık biliyorsunuz. 1991 yılında İtalya ile Avusturya sınırındaki
Ötzalp Alplerinde bulunan ve yaklaşık 5300 yıl önce yaşamış olan buz adam Ötzi yalnızca Avrupa'nın değil Ermenilerin genetik geçmişini anlamak açısından da önemli. Bildiğiniz gibi Ötzi yaklaşık 5300 yıl önce yaşamış bir bakır çağı insanı. Max Planck Enstitüsü'nün yaptığı yüksek çözünürlüklü son genom analizleri Ötzi'nin genetiğinin %92 oranında Anadolu Neolitik çiftçilerinden yani ANF'den geldiğini gösterdi. Yani Ötzi Avrupa'nın yerel avcı toplayıcılarıyla neredeyse hiç karışmamış saf bir Anadolu çiftçisinin soyundan geliyordu. Ermeniler tarihsel olarak Tunç Çağı'ndan beri coğrafi izolasyonları ve kültürel yapıları sayesinde Yakın Doğu, Anadolu gen havuzunu yani Neolitik çiftçi ve Kafkas avcı toplayıcı bileşenlerini yüksek oranda korumuş bir topluluk. Trimix gibi istatistiksel modellerde Ermeni gen havuzunun yaklaşık %29'unun doğrudan Ötzi'nin de dahil olduğu bu saf Neolitik çiftçi tabanına bağlanması bu yüzden bilimsel açıdan önemli. Tabi Ötzi'ye genetik olarak en yakın modern popülasyonları sıralarsak Ermeniler ön sıralarda değiller. Birinci sıra Sardinya adasına ait. Yani Ötzi'ye modern dünyada en yakın insanlar Sardinyalılar. Sardinya adası yüzyıllar boyu izole kaldığı için Avrupa'ya göç eden Anadolu çiftçilerinin genetiğini, evet yani bizim bugün yaşadığımız toprakların en eski sakinlerinin genetiğini neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar taşımışlar. İlginç ama gerçek. Sardinya adası genetik açıdan %65 ila 80 Anadolu Neolitik çiftçileri mirasıyla bugünkü Anadolu Türkleri ve Anadolu Rumlarından bile daha Anadolu'du. İkinci sıra Güney Avrupa, Girit Adası %55 ila %65, İtalya'nın Toskana bölgesi %50 ila %60, Anadolu kökenli Rumlar %50 ila %60, Anadolu Türklerinde %40 ila %50. Ermenilerde ise bu oran %29. Tabii bu durum Ermenilerin bu oranda Avrupalı olduğu anlamına gelmez. Hem Avrupa'nın ilk çiftçileri hem de Ermeni platosunun eski halkları ortak bir Neolitik mirasın farklı kollarını temsil ediyorlar. Nitekim aynı yakınlık İspanya'daki 7000 yıllık La Brana gibi avcı toplayıcı Avrupa topluluklarıyla görülmüyor. Bu bağlantı avcı toplayıcılarla alakalı değil, tarımın yayılmasıyla oluşan Neolitik dünyadan kaynaklanıyor. Bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takip, beğeni, yorum, hype gibi tüm katkılar için şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.